Daha önce yaptığım Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli 5 eyaleti videosunun sonunda eğer o videoya 1000 beğeni gelirse en önemsiz 5 eyaleti de hazırlayacağımı söylemiştim. Öncelikle o videoya beklediğimden daha çok beğeni geldiği için teşekkür ederim ve sözümü tutup bu videoyu hazırladım. Tabii ki bir yerin kötü olup olmadığı kişisel deneyimlere, beklentilere ve tercihlere bağlı olarak değişebilir. Normalde birçok veride ve birçok otorite tarafından iyi olarak gösterilen bir yer herhangi biri için katlanılmaz, hatta yaşanılmaz olabilir. Ben de bu videoyu hazırlarken yalnızca istatistiklere bağlı kalmadım. Daha çok kişisel deneyimlerin olduğu kaynakları okuyarak bu listeyi hazırlamaya çalıştım. O zaman gelin Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemsiz ya da en kötü 5 eyaletine yakından bakalım. Louisiana. Louisiana birçok konu başlığında Amerika Birleşik Devletleri'nin en kötü eyaletidir. Suç oranı, yoksulluk, kirlilik, çalışma hayatındaki kadınlar gibi konu başlıklarında Amerika ortalamasından çok daha kötü oranlara sahipler. Örneğin eyalette 100.000 kişide 629 kişi şiddet suçunun kurbanı oluyor. Bu oran ülke ortalamasının %65 üstündedir. Fabrikaların yaydığı kirlilik oranı da ülke ortalamasından 3,5 kat daha yüksektir. Nüfusun %40'ı obezdir. Yolların neredeyse 1/3'ü kötü durumdadır. İnternet erişimi konusunda Amerika'nın en kötü ikinci eyaletidir. Tüm bunların sonucu olarak da ülke içinde en az tercih edilen eyaletlerden biridir. Bu eyalet en büyük sorunu çalışan kadınlar için yaratıyor. Çalışan kadınlar için ülkenin en kötü eyaletidir. Burada çocuk sahibi olan kadınlar diğer çalışanlara göre ortalama olarak daha az maaş alıyorlar. Yani Louisiana'daki işverenler ya çocuk sahibi kadın çalışan istemiyor ya da bu kadınları işe alsalar bile daha düşük maaş veriyorlar. New Jersey. New Jersey, New York ve Philadelphia gibi büyük şehirlere yakın olması nedeniyle aslında avantajlı bir eyalettir. Atlantik Okyanusu kıyısında güzel plajlara, gelişmiş toplu taşıma seçeneklerine, güçlü bir iş piyasasına da sahiptir. Fakat bu eyalette yaşamanın dezavantajları onu ülkenin kötü eyaletleri arasına sokuyor. En önemli dezavantaj yüksek yaşam maliyetidir. Örneğin buradaki emlak fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ortalamasından yüksektir. Eyaletin büyük şehirlerden biri olan New York'ta yaşam maliyeti ülke ortalamasının %18 üstündedir. Yaşam maliyetini artıran en önemli kalemlerden biri ise emlak vergisidir. New Jersey, Amerika sınırları içinde en yüksek emlak vergisi oranlarına sahip eyalettir. New York ve Philadelphia gibi büyük metropollere yakın olması nedeniyle kalabalık ve bu nedenle de yoğun trafiğin olduğu bir eyalettir. İşe gidiş geliş saatlerinde trafik tam bir işkenceye dönüşebiliyor. Ülkenin en yoğun nüfuslu eyaletlerinden biridir. Kamuya açık alanlar her zaman yoğun ve kalabalıktır. Örneğin hafta sonu ailenizle birlikte bir yere gidecekseniz, gideceğiniz yerin kalabalık olacağını önceden kabul etmeniz gerekir. Eyaletin başkentindeki New York'ta bulunan Liberty Uluslararası Havaalanı'ndan dünyanın birçok noktasına uçuş bulabilirsiniz. Bu çok önemli bir avantaj ama bu havaalanı Amerika'nın en kötü havaalanları arasında gösteriliyor. Ayrıca ulaşım olarak da problemlidir. Arkansas. Arkansas, Amerika Birleşik Devletleri'nin en kırsal eyaletlerinden biridir. Bu sebeple burada yaşayanlar sanki dünyadan kopmuş, ülkenin geri kalanından izole bir şekilde yaşıyormuş hissine kapılırlar. En büyük şehirleri ki bunların nüfusu 200.000'in altındadır. Little Rock ve Pine Bluff, Amerika'nın en kötü şehirleri arasında gösterilir. Kırsal bir eyalet olması nedeniyle de insanlar eğitim ve sağlık başta olmak üzere temel hizmetlere erişmekte zorluk çekiyor. Örneğin ülkenin en az eğitimli 4. eyaletidir. Tüm bunların sonucu olarak iş fırsatları da oldukça düşüktür. Toplu taşıma altyapısı da çok sınırlıdır. Özel araca erişimi olmayan kişiler için burada yaşamak zorludur. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde arabalar ucuzdur ama Arkansas ülkenin en fakir eyaletlerinden biridir. Bu eyalet doğal afetlere de açıktır. Yılda ortalama 40 civarında kasırga yaşanıyor. Mil kare başına Amerika'da en çok yıldırımın düştüğü yerler arasındadır. Doğal afetlere ek olarak yerel yaban hayatı da tehlikelidir. Burada birçok zehirli yılan türü yaşar. Vaşak ve ayı popülasyonu da yüksektir. Arkansas, Amerika'nın en yoksul eyaletleri arasındadır. Fakat buna rağmen ülkenin en yüksek satış vergisi oranına sahip 3. eyalettir. Satış vergisi bizdeki KDV gibi perakende satış sektöründe uygulanan vergidir.
Güvensiz bir eyalet denemez ama suç oranları ortalamanın üstündedir. Şiddet suç oranı 100.000 kişi başına 550'dir. Hırsızlık suçu da 100.000 kişi başına 3.000 civarındadır. Alabama. Wallet Hub verilerine göre Alabama eyaleti kesinlikle yaşanması en kötü eyaletlerden biridir. CNBC'nin yaptığı bir ankete göre de Amerika içinde çalışmak için en kötü eyaletlerden biri olarak belirlenmiştir. Wallet Hub'ın sonuçlarına göre sağlık sorunu yaşayan insan sayısının fazlalığı, yoksulluğun nüfus içindeki oranı, sigortalı insan sayısının azlığı, haftalık çalışma saatlerinin yüksekliği, kişi başına düşen restoran sayısının seyrekliği gibi konularda eyalet oldukça kötü puanlar aldı. Kadınlar açısından da en kötü güney eyaletidir. Siyasi katılım, maaşlar, yoksulluk, sağlık, refah gibi konularda kadınlar açısından en kötü puanlara sahiptir. Alabama Çocuklarının Sesi adlı kuruluş tarafından yapılan araştırmaya göre bu eyalet çocuk sağlığı konusunda Amerika'nın en kötü 3. eyaletidir. Aynı araştırma Alabamalı çocukların 1/4'inin yoksulluk içinde, 1/5'inin de gıda güvensizliği içinde yaşadığını ortaya çıkardı. Ayrıca bebek ölümü oranında da en kötü 4. eyalet oldu. Ortalama olarak her 1000 doğumda yaklaşık 7 bebek ölümü gerçekleşiyor. Alabama oldukça katı alkol yasakları olan bir eyalettir. Bazı bölgelerinde alkollü içecek satan hiçbir işletme bulunmazken, bazı bölgelerinde ise sadece hafta içi alkol satışı yapılıyor. Ayrıca yüksek alkollü içecekler yalnızca eyalet hükümetine ait işletmelerde satılıyor. Alabama halkı da muhafazakar, hatta Amerika'nın en tutucu halklarından biridir. Aslında yerel halk kısa süreli ziyaretlerde oldukça sıcakkanlı, misafirperver ve yardımseverdir ancak herhangi biri dışarıdan gelip de buraya yerleşir ve uzun süre geçirirse kültürel problemlerle karşı karşıya kalabiliyor. Örneğin bu eyalette bireysel silahlanma karşıtı bir tartışmaya girilmemesi tavsiye edilir. Çünkü halk bireysel silahlanmanın bir hak olduğuna sonuna kadar inanıyor. Sıcak havaları sevenler için ideal bir yerdir. Eyalette ortalama olarak yılın 210 günü güneşlidir. Burada kışın bile hava ılımandır. Fakat bunun 2 tane kötü yanı var. Birincisi nem oranları çok yüksektir. İkincisi ise Alabama hamam böceği eyaleti olarak bilinir. Yılın bazı dönemlerinde eyaletin büyük şehirlerinde bile hamam böceği istilası yaşanabiliyor. Mississippi. Ülkede yaşayan çoğu kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin en kötü eyaletinin Mississippi olduğu konusunda hemfikirdir. Hatta bu konuyla ilgili halk arasında bir deyiş de var. Mississippi için Tanrı'ya şükürler olsun. Amerikan halkı bu deyişle kendi durumlarına şükrediyorlar çünkü diğer eyaletlerde yaşayanlar Mississippi sayesinde en kötü yerde yaşamaktan kurtulmuş oluyor. Mississippi, Amerika Birleşik Devletleri'nin en fakir eyaletidir. Sağlık, eğitim ve kalkınma gibi konularda en sonlarda yer alır. Tüm bunlarla ilgili olarak yoksulluk oranının da en yüksek olduğu eyalettir. En düşük gelirli eyaleti olan Mississippi'de insanların %21'i yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Bu oran Birleşik Devletler'deki en kötü orandır. Yoksul ve fakir bir eyalet olmasına rağmen Amerika'daki en yüksek 15. vergi oranına sahip eyalettir. Ayrıca burada sağlık hizmetlerinin kalitesi de çok düşüktür. Doktora erişim, hastane hizmetleri, halk sağlığı, ücretler, ortalama acil servis bekleme süresi gibi birçok konuda en kötü puanlara sahip eyalettir. Sonuç olarak 75 yılla Amerika'daki en düşük yaşam beklentisine sahip eyalettir. Aslında Mississippi yaklaşık 160 yıl öncesine kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin en zengin eyaletlerinden biriydi. O dönemler pamuk üreten bir yerdi ve pamuk sanayi devrimi sonrası en önemli ham maddelerden biriydi. Eyalet o dönemden günümüze kadar pamuk üretiminin başkenti olarak kabul edilir. Pamuk borsasına da ev sahipliği yapar. Amerikan İç Savaşı'nın yaşanması, buna bağlı olarak köleliğin kaldırılması ve 1929 ekonomik bunalımı Mississippi için her şeyi değiştirdi. Tabii zaman içinde pamuk yerine diğer ham maddelerin daha önemli hale gelmesi, gelirlerin azalmasına neden oldu. Bu sebeplerle eyalet gittikçe fakirleşti. Ek olarak Mississippi doğal afetlerin de sık yaşandığı bir yerdir. Dünyada en fazla kasırganın yaşandığı Meksika Körfezi kıyısındadır. Her yıl ortalama olarak 27 kasırga olayı yaşıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en ölümcül 5 kasırgadan ikisi de bu eyalette yaşanmıştır.